Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size 1 Ocak 2023 itibariyle elektrik fiyatlarındaki değişimden bahsedeceğim. Zam geldi mi, indirim oldu mu? Güneş enerji santrali kurmak isteyen veya hali hazırda güneş enerji santrali olanlar için nasıl değişiklikler oldu? Hızlıca size bunlardan bahsediyor olacağım. 1 Ocak 2023 itibariyle sanayide kullanılan elektriğe yaklaşık %16 oranında indirim yapıldı. Diğer abone gruplarında mesken, ticarethane o taraflarda herhangi bir değişiklik yok. Aynı fiyatlardan elektriği kullanmaya devam edeceğiz. Elektrik tarife tablolarında yapılan değişiklikler sonrasında güneş enerji santrali sahibi olanlar veya ileride yapmayı düşünenler için dezavantajlı birkaç nokta var. Onlardan bahsedeyim size. Mesela bizim elektrik fazlamız olduğunda sattığımız bir rakam vardı. Bunu EPDK tarife tablosundan bakıp öğreniyorduk. Bu rakam 121 kuruştan 78 kuruşa gerilediğini söyleyebiliriz. Yani enerji fazlamız var, satacağız ama satış fiyatımız artık daha düşük bir rakam üzerinden olacak. Bunun yanı sıra bir diğer dezavantajlı konu ise dağıtım bedeli. Elektrik dağıtım bedeli 30 kuruşlar seviyesindeyken yeni düzenleme ile birlikte dağıtım bedelinin de yaklaşık yine 78 kuruşlar seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da şu açıdan önemli. Enerji fazlasının satışında direkt dağıtım bedeli ödüyoruz. O yüzden ödediğimiz rakam bu dağıtım bedeli kısmı da arttığı için gelirimiz düşmüş olacak. Dezavantajlı bir senaryo oluşmuş olacak. Ama toplamda baktığınızda 1 kWh enerji miktarı değişmedi. Herhangi bir güncelleme, zam veya indirim gelmedi. Ama o kWh değerini oluşturan parametrelerle oynanarak aslında güneş enerjisi yatırımcısı için dezavantajlı bir durum ortaya çıkmış oldu. Zaten günün sonunda istenen şey bu. Enerji fazlası olsun, çok satalım noktası istenmiyor. İstenen şey güneş enerjisinden elektrik üretebilirsin ama ürettiğinin olabildiğince fazlasını evinin içerisinde, iş yerinin içerisinde, sanayi tesisinde harcaman noktası. İstenen bu. 1 kWh enerji miktarı ile 1 kWh'in bize gelene kadar o süredeki dağıtım kısmının bedeli aynı oldu. Bu da aslında çok rahatsız edici bir durum bence. Güneş enerjisi bu konularda elimizi kuvvetlendiren bir yöntem. Dağıtım bedelinin orada artması da yine dezavantajlı bir durum oluşturuyor. Herhangi bir lisanslı elektrik santraliniz varsa bu santralde enerji fazlasını şebekeye veriyorsunuz. Bazı lisanssız santraller var. Direkt ürettiği enerjinin tamamını şebekeye veriyor. Onlar için de benzer bir senaryo ortaya çıktı. Yine EPDK'nın tarife tablosundan bakabilirsiniz. Normal şartlarda 28 kuruş, 29 kuruşlar mertebesinde olan 1 kWh için dağıtım bedeli 66,84 kuruşa çıktı. Bu da çok ciddi bir artış anlamına geliyor. Bu da toplamda baktığınız zaman gelir kaybı olarak düşünülebilir. Evet, bu yılın son güncellemesi ilk defa 8 Ağustos 2022'de karşımıza gelen yönetmelikte fabrikanızın tüketimini farklı bir bölgedeki üretim santralinizde mahsuplaştırabilme hakkı. Bu hak bildiğiniz üzere 1 Ocak 2023 itibariyle başlangıcı yapılacaktı. Bugün gelen güncelleme ile birlikte bu süre 1 Temmuz 2023'e uzadı. Aslında çok güzel ve hızlıca başlamamız gereken yatırımları arttırmaya yönelik bir aksiyondu. Yönetmenin içerisindeki güzel maddelerden bir tanesiydi. Ama maalesef altyapının hazırlanması sanıldığından biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Bundan dolayı bu altyapının hazırlanması ve başlangıç tarihi artık 1 Temmuz 2023 olarak güncellendiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra farklı bir konudan bahsedeyim. Yapı kayıt belgesinin iskan yerine geçiyor durumu söz konusu olacak. Bu da şöyle, evrak süreçleri oldukça uzun demiştik ve bu süreçlerin içerisinde belediyeden uygunluk yazısı almanız gerekiyor. Belediye de iskanı olan binalara bu belgeyi verebileceğini bahsediyor. Birçok belediyenin standart olarak uyguladığı prosedür, iskanın varsa bu belgeyi verme şansın var ama yapı kayıt belgesiyle ben sana bu belgeyi vermem diyorlardı. Artık yeni düzenleme ile beraber onu da şimdi ekranda sizle paylaşacağım. Planlı alanlar imar yönetmeliğindeki değişiklik madde 59'a bir
satır eklendi ve bununla birlikte artık yapı kayıt belgesinin güneş enerjisi kurmak isteyen ev sahipleri için artık yeterli bir belge olacağını, belediyelerin bu konuda kolaylık sağlaması gerektiğine yorumlayabileceğimiz bir durum ortaya çıkmış oldu. Bu da bence avantajlı bir durum. Bununla ilgili tüm detayları Keremçilli.com blog sayfamızda zaten paylaşıyor olacağım. Ve onun da linkini açıklama kısmında bırakacağım. Aynı zamanda açıklama kısmında katıl butonumuzu da aktif hale getirdik ve artık bizleri desteklemek için katıl butonuna tıklayıp bizim üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Farklı avantajlar sunduğumuz üyelik paketlerimiz olacak ve sizler de bizleri destekleyerek daha fazla içerik üretmemizi, daha zengin içerikler üretmemizi sağlayabilirsiniz. Evet, bu yılı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Umarım 2023 yılı içerisinde çok daha fazla içerikle karşınızda olacağız. Çok konularımızı da genişletiyor olacağız. Elektrikli araçlar, depolama, tiny house'lar, kısacası enerjinin olduğu her yerde videolarımız olacak ve buradaki temel amacımız sizlere fayda sağlayacak içerikler olması. Bu videoyu da bu şekilde kapatıyor olalım. 2022 31 Aralık Teknikal Yenilenebilir Enerji son videosu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.